Bir gün atlı adamlar çıka geldi. Meydandaki tüm insanlar kaçışmaya başladı. Çünkü gelenler Osmanlı askeriydi. Babam uyandığında kahvaltının hazır olması gerekiyordu. O yüzden sabah erken kalkıp tavuklarımızın bulunduğu kümese gittim. Hayvan olarak sadece 5-6 tane tavuğumuz vardı. Fakat onlar da pek yumurtlamıyorlardı. Kümesteki yumurtaların hepsini alıp anneme götürdüm. O kahvaltıyı hazırlarken ben de eski kıyafetlerimi giyinmeye gittim. Çıkardığım seslerden uyanan abim kafama bir şaplak attı. Sabahları keyfi yerinde olmazdı zaten. Sonrasında babamın da kalkmasıyla sofraya oturduk. Kahvaltımız biter bitmez babam. Ben ve abim ormanlığa doğru yola çıktık. Babamla abim odunları kırıyor. Ben de toplayıp kızağın üstüne diziyordum. Birkaç kere abimle kızağı eve taşıdıktan sonra güneş tepeden ayrılıp batmaya başlıyor. Biz de eve dönüyorduk. Kalan vakitte annem bir şey yapmamızı söylemezse mahalledeki arkadaşlarımla oyunlar oynuyorduk. O gün işimiz erken bitmişti. Ben de mahalleye oynamaya giderken yan komşumuzun çocuğu ve en yakın dostum Boja'yı gördüm. Şaşırdım. Normalde akşama kadar babasının yanında tarlada çalışırdı. Yanına yaklaştığımda ağladığını gördüm. Tarlada kardeşleriyle şakalaşırken çapasını kırmış. O yüzden babası dövüp eve geri göndermiş. Boja benimle yaşıttı. Lakin yaşıtlarına göre pek olgun sayılmazdı. O yüzden babası tarafından pek sevgi görmezdi. Onu teselli ettikten sonra diğerlerini bulmaya meydana doğru gittik. Daha meydana tam varmamıştık ki bir anda atlı adamlar çıka geldi. Meydandaki tüm insanlar kaçışmaya başladı. Çünkü gelenler Osmanlı askeriydi. Bir an onlarla göz göze geldik. Sonra köyün içine karışıp bazı evlere girmeye başladılar. Boja ile geri dönmeye karar verdik. Geri döndüğümüzde evlerimizin yanında Osmanlı askerleri vardı. Bir tanesi hatta bizim evden çıkıyordu. Koşarak eve doğru gittim. Ben vardığımda askerler gitmiş, babamsa kapıda gelmemi bekliyordu. "Niçin gelmişler?" diye sordum babama. "İçeri geç, akşam anlatırım," dedi. Yüzünde garip bir ifade vardı. Mutluluk mu, hüzün mü anlayamadım. İçeri girdiğimde annem ağlıyor, abim ise korkmuş bir şekilde bana bakıyordu. İçeri geçtim ve oturdum. Babam kapıyı kapatıp yanıma doğru geldi. Korkudan ellerim titriyor. Gözlerimin üstünde biriken yaşı tutmak için kendimi sıkıyordum. Babam yanıma oturdu. Bir şeyler olmuştu. Gelen askerler padişah adına yetiştirmek üzere çocuk toplamaya gelmişler. Böyle bir sistem varmış. Adı da devşirme sistemiymiş. Bu sistemle yetişen çocuklar Müslüman olup devletin en üst kademelerine kadar çıkabilirmiş. Bizim köyden de 5-10 çocuk alacaklarmış. O andan itibaren anladım. Ve abimle göz göze geldik. Sanki başımı belaya sokmuşum da beni bir daha kurtarmasını ister gibiydim. Son bir daha. Askerler geceyi bizim köyde geçirip yarın sabah çıkacaklarmış yola. Gece boyunca eşyalarımı hazırladık. Annemin gözyaşları hiç dinmedi. Bir ara uyuyakalmışım. Uyandığımda gün doğuyordu. Annem de yanı başımdaydı. Çok geçmeden askerler kapıyı çaldı. Ailemle vedalaştım. Abime sarılırken onu tekrar bulacağıma söz verdim. Kapıdan dışarı çıktığımda yan komşudan da ağlama sesleri geliyordu. Boja ve annesi birbirlerine sarılmışlar, ağlıyorlardı. Onları görünce dayanamadım, gözümden yaşlar süzülmeye başladı. Annemle son bir kez sarıldık. Askerler kolumdan tutup götürdüler. Beni ve Boja'yı bir at arabasına bindirdiler. Yola çıktık. İlk önce Sofya'da bulunan devşirme toplanma merkezine gittik. Oradan da İstanbul'a uzun ve zorlu bir yolculuk bizi bekliyordu. Sofya'ya gidesiye kadar Boja susmadı, durmadan ağladı. Ailesinden ayrıldığı için üzgündü, anlıyordum. Lakin bu kadarı artık kendine zarardı. Sofya'da bir akşam yanına gittim. Yanına oturdum, biraz teselli etmeye çalıştım. Bir süre konuştuktan sonra anlatmaya başladı. Durum meğer benim düşündüğümden bambaşkaymış. Boja'nın evine gelen askerler aslında abisini almaya gelmiş, lakin babası araya girip bir şekilde Boja'yı götürmelerini ikna etmiş. O sabah da zaten Boja gideceği zaman babasını kapının önünde görememiştim. Boja'yı teselli etmeye çalışsam da nafile. Zaten ben de teselli edecek söz bulamıyordum. Günler geçti, bizim İstanbul yolculuğumuz başladı. Kış mevsimine girmiştik. Yolculuğun zorluğu bir kat daha artmıştı. Çok geçmeden Boja hastalandı. Ağlamaktan vücudu bitkin düşmüş, temelli, yemeden içmeden kesilmişti. Onunla yakından ilgilenmeye çalışıyordum, lakin soğuk havalar beni de zorluyordu. Bir gün mola verdiğimizde ona çorba götürmüştüm. Battaniyeyi kafasına kadar çekmişti. Yüzü görünmüyordu. Biraz dürttüm, lakin bir hareketlilik yoktu. Tanrı'ya dua etmeye başladım.
Battaniyeyi çektim boca, öylece yatıyordu. Gözleri kapalı nefes almadan. Askerler bedenini alıp götürdü. Ne yaptılar hiçbir şekilde bilgi vermediler. O an geri dönmek istedim. Koşarak uzaklaşmak, gözden kaybolmak. Lakin ne hızlı koşabilecek gücüm vardı, ne de yolumu bulabilecek bilgim. Devam etmekten başka çarem yoktu. İstanbul Ağa vardık. Müslüman oldum ve adımı Mehmet koydular. Sokullu Mehmet. Oradan Osmanlı kültürünü tanımak ve yetişmek üzere Anadolu'da bir Türk ailesinin yanına yerleştirildim. Ailemi geride bırakmanın verdiği hüzün hiçbir zaman bırakmadı. Kendime söz verdim, başarılı bir devlet adamı olacak, ailemi bulacaktım. Yanına verildiğim ailede çok sıkı çalıştım. Osmanlı'yı ve Müslümanlığı öğrenmek için özellikle çaba sarf ettim. Bir süre sonra beni Enderun Mektebi'ne, yani Topkapı Sarayı'na aldılar. Burada artık sıradan bir çocuk değil, geleceğin devlet adamı adayıydım. Burada sıkı bir eğitimden geçtikten sonra sarayda kapıcıbaşı olarak güvenlikten sorumlu oldum. Sonrasında ise başka görevlerde de bulunarak saray içerisinde disiplin ve zekamla ön plana çıkmaya başladım. Devlet işlerini yakından görmem de padişahın dikkatini üzerime çekiyordu. 1551 yılına geldiğimizde ise padişahımız Kanuni Sultan Süleyman bana Kaptanı Deryalık, yani Osmanlı donanmasının başkomutanlığı görevi verdi. Bu konumdaki başarılarım sayesinde ise sadrazamlığa kadar yükselmiştim. Bu sırada sık sık ailemi görmeye yanlarına gidiyordum. Abimi 1557 yılında bizzat desteklerimle Sırp Ortodoks Kilisesi'nin patriği olarak atanmıştı. Yani o acı dolu günler mükafatını veriyordu. Lakin her şeyin bir sonu vardır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra 2. Selim döneminden de özellikle padişahımız Selim'in içkiye olan düşkünlüğünden dolayı yaptığım sadrazamlık çok ön plana çıkıyordu. Bu durum bazı kesimlerin hoşuna gitmiyordu. 2. Selim'den sonra gelen 3. Murat döneminde artık çok fazla göze batıyordum. Öyle ki 11 Ekim 1579 tarihinde derviş kılığındaki biri tarafından bir kindi divanı çıkışında kalbimden hançerlenerek ağır yaralandım. Yaralarım iyileşecek gibi değildi. Ve bir süre sonra 74 yaşında gözlerimi yumdum. Suikasti kimin yaptırdığı belirlenemedi. Padişahımız 3. Murat'ın yaptırdığını iddia edenler bile var. Anlayacağınız küçük yaşımda bir şans tanındı. Ne kadar acılı, zorlu olsa da onu kullandım. Ve köyümde kalsaydım, hayal bile edemeyeceğim mevkilere geldim. Ama o yaşta annemden ayrılmaya değer miydi sizce?